Artık emekliyim. İşlerin nasıl yürüdüğünü bilirsiniz. Artık bundan sonra o büyük koşturma hayatınızda olmayacak. Bütün hayatınızın önemli bir bölümünü kaplayan çalışma hayatı bir anda aradan çekilmiş oluyor. Dolayısıyla emeklilik bir anlamda büyük bir boşluğa düşmek, derin bir sessizliğin içinde olmak gibi bir şey. Gençken çok şahit olduğum olay vardır. Bunlardan bir tanesi şuydu. Yeni emekli eskisinin yanına gitti ve şu soruyu sordu. Bundan sonra ne yapacağım? Eskisi de gülerek dedi ki, vasiyetini yaz ve büyük uykuya hazırlan. Sanırım bu tipik bir emekli esprisi, zira ben de haber verdiğimde çevremdekiler bana vay yaşlı falan diye seslenmeye başladılar ki bunları adım adım anlatacağım. O kadar yaşlı değilim çünkü EYT'liyim. Yani normalde emekli olmam gerekenden galiba bir 9 yıl falan önce emekli oldum. Ben erken emekliye adım atmak için bu süreci bir 10 yıl daha geriye çekmiştim ve bu kasıtlı bir seçimdi. Kalabalık İstanbul'da hayat benim için böyle bir aralıksız çalışma döngüsü gibiydi. Hatta o çalışma döngüsünün içinde kaybolup sevdiklerim falan ihmal ettiğimin hiç farkına varmadım. Ama derken şu oldu. Sağlığımı kaybettim. Belki bir klişe ama sabah işe yetiştim yetişemedim stresi, trafik, gereksiz toplantılar, uzayan mesailer. Hatta o mesailer böyle birkaç saat değil, birkaç gün falan olurdu. Ne yapıyorsun? 2 tosttan birkaç dilim pizzayla falan geçiriyorsun. Böyle bir ortamda sağlıklı kalman mümkün mü? Ve kim çalışırken ölmek ister ki? Ben istemedim açıkçası. Öyleyse bu zamanımı neye harcıyordum falan diye sormaya başladım. Dolayısıyla bir şeylerin değişmesi gerekiyordu. Bir şeylerden vazgeçmeliydim. Sistem bizi ofis masaları, terfiler, promosyonlar, primler peşinde koşmaya itiyor. Bir nevi havuç gibi. Daha iyi bir hayat yaşamamız için çok çalışmamız gerek. İstediğin tatili yapman için çalışman gerek. Ve önünde bir havuç var ve sen oraya doğru koşmaya devam ediyorsun aslında. Ben de bu koşturmanın içindeydim zaman içerisinde ve bir noktada şöyle bir durdum. Herkes böyle birbirini çiğnerken, o havucu yakalamak için koştururken bir an durdum. Zira artık dedim bu kurumsal kaosun içinden çıkmam gerek. Hatta şehirden ayrılma fikri de bu dönemlerde filizlenmeye başladı. Ve nihayetinde süreç aldı beni buraya, Bodrum'a getirdi. Bazı dostlarım bu durumu bir kariyer kumarı olarak değerlendirdi. Kararımın arkasındaydım. Onlara çok teşekkür ettim. Gülümsedim ve Bodrum'a geldim. Böylece resmi olmayan bir şekilde erken emekliliğime de adım atmış oldum galiba. Bodrum bana hiç tatmadığım bir mutluluk getirdi, onu söyleyebilirim. Ben ilk 4 yıl yine kurumsal olarak uzaktan çalışmaya devam etsem de en azından omuzumdan o ofis stresini kaldırdı. Aynı zamanda sabah işe yetiştim, trafiğe kaldım falan gibi gereksiz yükleri de kaldırmış oldu. Zaman içerisinde bu benim için bir özgürlük alanına dönüştü. Çünkü zamanımı daha iyi yönetebiliyor hale geldim. Ve bir noktadan sonra serbest çalışmaya cesaret ettiğimde bu özgürlük alanı çok daha genişledi, çok daha büyüdü. Buraya geldiğimden beri, bugün de dahil, diz boyu toprağın içindeyim. Yani bahçemle ilgileniyorum. Gidip mantar topluyorum. Arkadaşlarımla bisiklete biniyorum. Anlatılmamış hikayelerin peşinde koşuyorum. Belki 9 yıl boyunca aynı bahçeye, aynı manzaraya baktım. Her zaman bindiğim, dolaştığım rotalarda bisiklet sürdüm. Ama her gün hiç görmediğim yeni şeyler keşfediyorum. Yarın denilen şey benim için çözmeye hevesli bir şekilde uyandığım, yeni bir macera gibi hissettiren işler yaptığım ve aynı zamanda kendimin daha önce bilmediğim yönlerini ortaya çıkardığım bir gizem. Doğayla uyumlu yaşamak, yaşam kalitemi ölçülemeyecek derecede arttırdı. Yani sabah bahçeden topladığın domatesli, biberle, salatalıkla oturduğun bir sofra ya da akşam yine dağlardan, tepelerden topladığın otlarla, mantarlarla yaptığın bir yemek en azından bağırsak floranı bir hayvanınki kadar sağlıklı hale getiriyor. Yani bir şişlik, bir rahatsızlık duymuyorsun. Bu senin uyku düzenini daha da sağlıklı hale getiriyor. Daha önce hiç dinlenmediğim kadar çok dinlenebiliyorum uyurken.
Bu da bana çok iyi geliyor. Şunu demeye çalışıyorum. Doğa bir fon değil. Aksine burada benim bir enerjim haline geldi ve bundan daha harika da bir hediye düşünemiyorum doğrusu. Bodrum benim için sadece bir yer değil. Öyle bir Ege kasabası diye kestirip atamam. Zira ben kapı komşum tanımadığım bir apartmandan buraya transfer oldum. Burada her bir yaşayanla selamlaştım. Bir yerleşim yerine gelmiş gibiyim. Bir köy, kasaba vesaire. Ama aynı zamanda köy komşularım dışında Yarımada'da hatta bu koca Muğla'nın dört bir yanına yayılmış arkadaşlarıma kadar yeni bir çevrenin, yeni bir topluluğun içerisindeyim ve onlar tarafından benimsenmek benim için ayrı bir mutluluk. Ya burada bir hayat kurarak başkalarıyla da aranda, başkalarının hayatlarıyla da aranda bir bağ kurmaya başlıyorsun, bir şeyler örüyorsun. Zaten benim deneyimlerim de şunu söylüyor ki hepimiz her şey birbirine bağlı, büyük bir ekosistemin parçasıyız. İşte bu farkındalık başkalarının hayatlarını güzelleştirmek, zaman, sevgi ve ilgi sunmak gibi bir sorumluluk taşıyor. İlham, sürprizler ve fırsatlarla dolu bir hediye olan hayat en iyi versiyonunuzu yaşamaya başlamak için emeklilik gerektirmiyor. Şimdi bu bir şekilde bana sorulabilir. Süreci nasıl yönettin? Nasıl finanse ettin vesaire gibi. Aslında bu belki de ayrı bir video konusu. Fakat böyle kısaca özetleyecek olursam 3 ana başlık altında. Birincisi elbette ki finansal planlama. Özel bir plan yapmadım aslında. Tamamen babamın işte cebindeki paranın %51'ini harcayabiliyorsan zenginsindir lafını kendime rehber edindim. Ve sıkı sıkıya da bu tasarruf nasihatine tutundum. İyi maaş aldığım zamanlarda hani kılık, kıyafet vesaire gibi şeyler para harcamadım teknolojik ürünlere. O zaman mesela bir toprak almıştım. O bugün mesela bana meyvesini veriyor. Bununla ilgili şeyler yaptım. Hep böyle bir tasarruf yaptım. Yine bir şekilde gelirimi çeşitlendirmeye çalıştım. Çalıştığım ajanslarda, ofislerde falan dışarıdan da iş almaya gayret ediyordum ki bu kendi işime de bir yatırım aslında. Yeni iletişim biçimleri bulmak adına. Bunun dışında da mesela farklı becerilerimi de bir gelir kaynağına dönüştürebilir miyim diye düşündüm. Mesela bir çizer olarak iddiam yok ama illüstrasyondan da güzel ekmek yedim açıkçası. Yani serbest çalışma, ek işler ve onun dışında becerilerimi bir kaynağa dönüştürmek konusunda ben yıllarca bir strateji izliyorum. İkincisi bir değişimi kucaklamak başlığı altında açıklayabilirim. Çünkü herhangi bir şeye karar verdiğinizde aslında bir değişime adım atıyorsunuz. Bu anlamda da böyle toplumsal tepkilere bir karşı koymamız gerekiyor. Zira bizler el alem ne der mirasını nesilden nesile aktaran bir toplumuz. O yüzden bir karar aldığınızda ilk tepkinin yakın çevrenizden geleceğini aklınızda tutun. Herkesi dinleyin ama herkesin dediğini yapmayın. Özellikle bir karar aldıysanız arkasında durmaya gayret edin. Ne kadar zor olsa da. Ama şundan geri kalmayın. Bu yeni deneyiminizde, yapmak istediğiniz yeni şeyde hayalinize doğru giderken sizden önce bu yolu kat etmiş insanları bulun. Onlardan yardım alın, sorular sorun. Bir şekilde yani ben bilirim, bunlar zaten anlamıyor gibi bir tuzağa düşmeyin. Yani ben en azından kendi hayatımda böyle bir tuzağa düşmedim. Bunun dışında en büyük düşmanınız aslında belirsizlik oluyor. Çünkü bir bilinmeyen neye yolculuk yapıyorsunuz. Benim herhangi bir düşmanım yoktur ama şu sözü severim. Hani düşmanını dostundan daha yakın tut kendine diye. O yüzden bu belirsizlikleri de kendinize yakın tutun. Ben biraz öyle yaptım. Belirsizlikleri de açıkçası kucakladım. Üçüncü madde biraz da böyle ne istediğinizi bilmenizle alakalı. Basit yaşa, hayatın tadını çıkar. Yani bu da benim hayat mottolarımdan biridir. Ben buraya gelmeden önce şunu biliyordum. Geçmiş hayatımı yaşamak istemiyorum. Geçmişimin bir kopyası yeni hayatımda olmasın. Yani doğanın bir parçası olmak, yaratıcı işlerle uğraşmak ve yeni bir çevre kurmak bence hayata neşe katıyor zaten. Basit, minimal, azla yetinen, küçük şeylerle mutlu olan bir adam olarak ben zaten bunu isteyerek geldim ve bunu elde ettim. Dördüncü olarak da bu emeklilik sürecini katabilirim. Çünkü bu da benim artık önümdeki yeni bir süreç. Yani bugüne kadar nasıl aktif olarak bir şeyler ürettiysem öğrenmeye, sürekli büyümeye, yine bir şeyler üretmeye devam edeceğim. Ve dünyaya katkıda bulunmaya hazır olacağım. Başka da bir şey söyleyemiyorum. Yani dünden bugüne
içinde yürüdüğüm bu yol aslında temelde bu 3-4 maddeden oluşuyor. Onun dışında ekstra bir şey yapmadım. Herhangi bir plan yapmadım. Sadece bana öğretilen veya mirasımda olan, genetik olarak aktarılmış ya da öğretilmiş ne varsa onları uyguladım. Başka da bir şey yapmadım. Kısaca emeklilik maceramı böyle özetleyebilirim. Vallahi hani ben büyük bir boşluğa düştüm mü? O derin sessizliğin içinde miyim? Hayır. Bu boşluğu zaten belki de 40 yaşında doldurmaya başladım bile. Bundan sonra da illaki yeni şeyler bu işin içine dahil olacak. Haliyle ben çok da sıkılmadan bir emeklilik dönemi geçireceğime inanıyorum. Tabii sizin yorumlarınız da önemli. Aranızda yeni emekliler vardır, eskiler vardır ya da olmak üzere olanlar vardır. Mutlaka yorumlarda belirtin. Sizin hikayeniz, planlarınız vesaire ne? Çünkü o yorumlar sadece bana değil, aslında birbirinize de atmış oluyorsunuz. Zira birinin hikayesi bir başkasına ilham olabiliyor. Birbirimizden ilham almaya devam edelim. O halde bir sonraki videoya kadar lütfen kendinize çok iyi bakın. Saatli kalın. Hoşça kalın. Yemek mi? Yediniz ya mamalarınızı. Bir de siz varsınız hayatım.